Sokağa mangal atmışlar. Herkes günde $6.000 yapıyor. Bu 23 sene sürecinde çok değişik şeyler yaşadık. Bana bakmak zorundasınız, yoksa işte size şunu yaparım, bunu yaparım, böyle yaparım. Tehdit savuran arkadaşlar da var. Sigara içtiğinde yere atma gibi bir şeyin yok. Atarsan hemen gelip $300 ceza kesebiliyorlar sana. Yani Öyle. burada cezalar ağır. Mesela bir gecede nargileyi bitirdiler. 60 yıllık bir ülke bu duruma gelmiş. Yani bir insan Singapur'a neden gider abi? Bir insan Singapur'a nasıl gider ya? Mesela ara ara devlet para verir vatandaşlarına. Elektriğine yardım eder. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hepinize yeni bir videodan selamlar. Abi gittiğim her ülkede orada yaşayan, ticaretle uğraşan, esnaflık yapan abilerimizi, ablalarımızı kanalımda misafir ediyorum, ağırlıyorum. Sen de dükkanını bize açtın. Singapur'da da seninle tanışmak nasip oldu. Plansız programsızdık bu arada. Abi kendinden kısaca şöyle bir bahsedebilir misin abi? Önce teşekkür ederim buraya geldiğin için. Tabii ki biz Grand Bazar'ı kuralı 10 yıl gibi bir süre oldu. Ondan önce ben hem terzilik ve hem de dans okulumuz vardı. 23 senedir buradayım. Adım Mehmet. Burada bayağı bir iş üzerinde çalışmalar yaptım. Şimdi de böyle bir Grand Bazar açtık. Bütün gelen misafirleri ağırlıyoruz. Çayımız, kahvemiz var. Aslında hani değinmek istediğim konular, böyle bir sürü YouTuber arkadaşlarımız geldi. Ülkeyi tanıtmak için videolar yaptılar. Hani bazılarını izlediğimde biraz böyle abartılı buldum. Çünkü burada anlatılan şeylerin doğruluğu çok önemli. Kimisi işte bazı konulara değinip çok kolay bir şekilde gelip burada iş bulabiliyorsun, çalışabiliyorsun. Ondan sonra yüksek maaşlar kazanabiliyorsun gibi yanlış bilgiler veriyor. Şimdi her ülkede olduğu gibi buranın da kuralları var, uyulması gereken. Hepsi de zaten web sayfalarında belli. Bir yere gitmeden önce arkadaşlarımıza önerimiz, önce bir ufak bir araştırma yapsınlar. Ya da senin gibi bu işi ciddiye alan, doğruları yayınlayan arkadaşları izlesinler. Konuyu biraz daha anlasınlar. Evet. Burası kurallar ülkesi. Burada faydalı olabileceğini düşündüğün şeyleri getirebilirsen ülke tabii ki sana hoş geldin deyip kalabilmen konusunda da yardımcı olacaktır. Yani öyle bir şeyi yok. Zor tabakası yok. Bunun için belli bir uyduğun maddiyat gerekiyor mu mesela? Buraya yatırım yapmak için $100.000 olması gerekiyor. Veyahut da burada oturum alabilmek için $200.000 olması gerekiyor. Var mı? Benim bildiğim öyle bir rakam konu değil. Sadece hani buraya gelme fikri aklına düştüyse, burada kalmak, burada yaşamak, yeni bir arayış içindeysen yapman gereken, buraya geldiğinde bir iş kurabilirsin. Bu kurmuş olduğun işte buradaki vatandaşlara iş imkanı açabilirsin. İş imkanı açtıktan sonra zaten kendi firmanın altında kendine pas çıkartabilirsin. Yani buna da e-pass diyorlar. Tabii ki bu e-pass'ı çıkarmak için de kuralları var. Yani bir derece üniversite bitirmiş olman gerekiyor. Eğer ki okul durumun şey değilse Espas firma altında çıkartırsın. Onun için de 9 kişiye benim bildiğim iş vermen lazım. Lokal mi olması gerekiyor? Tabii ki. Lokal olması gerekli. Bir de onların sigorta denilen CPF'lerini ödemen gerekli. Anladım. Genelde insanlar abi böyle bazen rakam duymak istedikleri için ben hani bir rakam olarak sordum. Ama anladığım kadarıyla yani ilk adım çok zor değil ama önemli olan buraya tutunmak. Çünkü dünkü konuşmamızda dedin ki yani hani Melih, buraya geliyor insanlar videoları izleyerek ama perperişan oluyor. Çünkü bu ülke benim gözlemlediğim kadarıyla çok pahalı bir ülke. Diğer ülkelere göre yani kıyaslıyorum. Evet. O yüzden de böyle toz pembe değil, gerçekçi olmak gerekiyor herhalde. Şimdi böyle yerlerde özellikle Türk tabelası görüldüğü zaman insan hemen bir selam verme şeyi yapıyor. Kimisi bunu bir beklentiyle yapıyordur. Kimisi de selamünaleyküm abi ne yapıyorsunuz ya deyip biz gibi veyahut da böyle bir video çekelim veyahut da bir sohbet edelim havasında da gidebilir. Sen de dedin ki yani gelip böyle bize bakmak zorundasınız tarzında yaklaşımda bulunan insanlar oldu demiştin. Tabii bu 23 sene sürecinde çok değişik şeyler yaşadık. Şimdi benim düşüncem hani Grand Bazar'ı bir durak yapmaktı. Gelen Türk olabilir, gezgin olabilir, dünyanın neresinden olursa biz kapımızı açmışız.
gelip çayını, kahvesini içebilir burada. Müşterilerimiz dahil ve dünyayı gezen arkadaşlara da burayı bir durak yaptık. Tabii bazı gelen arkadaşlar da oluyordu. Sorduğun için açıyorum. Olay yaşamış oluyor, parasını kaybetmiş oluyor vesaire. İşte bilet alıp geri dönmek istiyor. Buna yardımcı oluyoruz. Bazı arkadaşlar doğru söylüyor, bazı arkadaşlar yalan söylüyor ve nelere denk düştüm? Evet, bir tane arkadaş bir ara bana bakmak zorundasınız, yoksa işte size şunu yaparım, bunu yaparım, böyle yaparım. Tehdit savuran arkadaşlar da var. Tehdit edildi Çıkabiliyor yani böyle. Vay be. Arada bazı Bu arkadaşlarımız... Türk değil mi? Yani tehdit eden kişi Türk Tabii mü? Türk. Yani ben işte şuralıyım, böyle yaparım falan. Eşkıyalık yapıyor Ha. yani tabiri caizse. Şimdi sen bir kurallar ülkesindesin. Yani burada kavgaydı, oydu, yasak olan bir yer. Zaten gelmiş olduğun yerde de hani insanlar sana saygıyla kapılarını açmışlar. Bu bir şey değil. Zorunluluk değil. Zayıflık Ha. değil, zorluk değil. Yani bu sana sadece karşılık beklemeden bir kapı açılmış. Bunu sen yanlış cümlelere vurup da insanların kalbini kırmaya gerek yok. Ve ne oldu arkadaşımız? Biriyle kavga etti, en sonunda ülke dışına attılar ve bir daha da o bu ülkeye giremeyecek. Belki pasaportuna kırmızı damga vuruldu. Birçok ülkede almayacak. Görecek. Tabii ki. Abi kural dedin ya. Şimdi buraya gelen insanlar zaten yasaklar ülkesi olarak lanse ediyor burayı. Yani şimdi kural belki kulağa çok yumuşak geliyor. Bu kuralları biraz açabilir miyiz abi? Yani bu burada ola ki bir insan bir olay yaşasa ki ne köy demiştin? Bir köyden bahsetmiştin. Bir olaydan bahsetmiştin. Buradaki devletin, polisin tutumunu biraz açabilir misin abi? İnsanlar o kuralın ne demek olduğunu anlayacaktır. Şimdi kurallar burada katı. Nasıl katı? Kavga yapılmaması için cezalar ağır. Sigara içtiğinde yere atma gibi bir şeyin yok. Atarsan hemen gelip $300 ceza kesebiliyorlar sana. Yani ülkeyi temiz tutabilmek için böyle kurallar var. Polisi tabii ki yüksek bir seviyede. Nasıl yüksek bir seviyede polisi? Yaşanmış bir olay. Yani bu Hollandville diye orada bir kavga çıkıyor. Kavgada işte birisi polise yanlışlıkla veya bilerek vuruyor. Ondan sonra o bölgenin çoğunun masa koyma hakları kaldırılıyor bir sürelik. Esnafının. Esnafının. Yıllarca orada esnaflık yapmış olan kişiler çok zor durumlar yaşadılar ve dükkanlarını kapatmak zorunda kaldılar. Bir tanesi de arkadaşımız olduğu için o bölgeyi biraz daha bilme şansımız oldu. Yani 20 senelik dükkanlar bile kapatmak zorunda kaldı. Bu bir cezalandırma mı şekli olarak mı yapmalı? Tabii ki cezalandırma olarak. Benim polisime nasıl vurabilirsin? Tabii ki. Benim polisime nasıl vurabilirsin sorusu. Yani siz bu mekanı çalıştırıyorsanız, bir müşteri potansiyeliniz varsa, restoran, bar vesaire, oradaki insanların güvenliğinden de sorumlusun. Yani bir insan bara gittiğinde mesela güvenlikler vardır. O güvenlikler insanların kavga etmemeleri için korurlar. Eğer ki bu korumayı yapamadıysanız ve benim polisim zarar gördüyse sizi korumaya geldiğinde, o kavgaya ayırmaya geldiğinde, bundan insanları sorumlu tuttular orada ve bütün masaları bir anda kaldırttılar dışarıdan. İkinci bir emre kadar dediler benim bildiğim. Ve bayağı bir zaman aldı. Birçok kişi de iş yerini kaybetmişti. Üzülmüştüm. Evet, çok ciddi bir durum. Yani burada cezalar ağır. Mesela bir gecede nargileyi bitirdiler. Bir gecede. Tabii. Yıllarca burada nargile satıldı mesela. Sağlığa faydası olmadığı sağlık birimleri tarafından tespit edilince bir anda nargile yasaklandı ve tarih verildi. Bütün restoranlar nargileyi kaldırmak zorunda kaldı ve kalktı, bitti. Şimdi savaş açıldı, vape. Bu elektronik sigaralar var ya. Şu onların açıklamaları yapıldı televizyonlarda. Güncel mi? Yani Tabii yeni. Yani bu nereden baksan herhalde 3-4 ay falan oldu yeni. muhtemelen şimdi ben buraya girerken bir form doldurmuştum abi. Evet. Ülkeye girerken hızlı bir şekilde geçebilmek ve bilgilerimi yazmıştım. Sonra bana bir mail geldi. Sonra maili okudum. Mailde elektronik sigara konusuna Evet. değiniyor. Sonra uyuşturucu madde bulundurmanın cezasını diyor ki bunun idamdır diyor. Bu şekilde yazıyor mail adresinde. Yusuf abiyle konuştuğumda şey dedi, yani ben elektronik sigara bulundurduğu için ülkeye alınmayıp geri gönderilen tanıyorum dedi. Tabii ben bak o ona denk düşmüş. Ben
Avustralya'dan gelen bir grup aile çocuklarının valizinde elektronik sigara çıktığı için pasaportları alınıp cezavi işlem uygulanacağı söylenmişti onlara. Onlar da burada yemeğe geldiğinde bize söylediler. Ya işte kaldık böyle, uçağımız şeyimiz gitti. Biz bir süre burada kalacağız. Allah Ve Allah. bilmiyorlar ne kadar kalacaklarında. Bu ciddi bir şey. Tabii şeye dayanmıyorum, yani uyuşturucuya da girmiyor. O gerçekten idam cezası verilen bir ülke. Uygulanılıyor mu peki? Uygulanır tabii. Yani diyor ki yapmayacaksın. Bitti. Kim olursan ol. Yani bu mesela yurt dışına çıkıyorlar. Mesela şimdi Tayland'a gittiğinde Tayland'da serbest mesela diyelim. Yemeğe bile katıyorlar ya. Televizyonda diyor ki yemeğini bile yemeyeceksiniz diyor. Söylüyor yani. bu Tabii şekilde. ki yani diyor ki bu benim ülkemde yasak. Buna saygı duymak zorundasın. Sen yasaklara uymuyorsan da yapılacaklar bunlar diyor. Sana da e-mail gelmiş zaten. Bana evet mail geldi ama ben abi bugün genç jenerasyonla biraz sohbet ettim. Ayaküstü sigara içiyorlardı. Hani ben dedim ki burada sigara içmek serbest mi diye sordum. Hani onlar da dedi sigara içebilirsin dedim. Yok, sigara kullandığımdan dolayı sormuyorum. Onların buradaki durumlarını merak ettim. Şimdi kabına sığmayan bir gençlik algısı var ya, Evet. onu kullanayım, bunu deneyeyim filan Evet. tarzında. Peki bu cezalara halkın şeyi nasıl oluyor? Yani gençlerin tepkisi nasıl oluyor? Bunlarla alakalı ben protesto ediyorum kardeşim. Benim yasal hakkım, ben bunu diyebilen çıkıyor mu? Şimdi sigara içilen bölgeler var. Mesela sigara içilen bölgelerde sigaranı içebilirsin. Düzgün bir şekilde söndürüp çöpüne atabilirsin. Bir sıkıntı yok. Eğer ki sigara içilmeyen bölgede sigara içiyorsan ve sana ceza geleceği zaman kişi gelip seni şu durumda yaka kamerasından kayıt aldık ve $300 vesaire neyse o günün cezasını kesiyor sana. O cezayı kestiğinde ona ne kadar konuşursan konuş faydası yok artık. Buyurun diyor sana, itiraz edecekseniz diyor şurada diyor yazıyor diyor detaylar, oraya itiraz edin diyor. Ama orada fiş çıktığı zaman çok fazla konuşamıyorsun. İtiraz Konuşma olacak. diyor. Ha. Çok üstelersen şey yaparsan da benim duyduklarım o $200 mesela $400 oldu şimdi diyor. Bu kadar. Daha konuşursan katlana katlana gidiyor. Şakası Yani yok ya resmen. burada kurallara uyduğun sürece çok güvenli bir ülke ve sorunsuz bir şekilde yaşayabileceğin bir ülke Singapur. Burada bugün de tam abi bu konuda bir parantez açayım. Bugün şeyi düşündüm. Şimdi aynı olay iki kişi tarafından farklı yorumlanabilir. Nedir? Misal veriyorum, bu kurallar bir kişi tarafından ya çok sıkıcı kardeşim, bu kadar sıkıcı olmasın diyebilir. Ailesi olan bir kişi der ki ya ben çocuğum böyle bir atmosferde yetişmesini isteyebilirim der. Veyahut da kendim de böyle bir kurallara riayet edilen bir yerde yaşamak istiyorum der. Ya burada bu küçük olduğu için mi böyle uygulanmış abi? Yani veyahut da İlk başbakanları çok otoriter ve kuralları net bir şekilde belirleyen bir insanmış. O yüzden de kurucu baba olarak anılıyor. Evet. Ve en önemli noktalarından bir tanesi de ülkeyi kurarken liyakata çok önem vermiş abi. Şimdi ülke bizim duyduklarımız mesela ülke ilk zamanlarında normal bir sorunlu bir ülkeymiş. Yani her şeyin olduğu bir yermiş. Bu ülkenin babası dedikleri Lee Kuan Yew sorumluluğu aldıktan sonra ciddi kararlarla ve sorumluluk bazında planlarla devam etmiş planlarına ve bu şeyle gittiği için, bu düzgün bir çalışmayla, düzgün insanlarla yol aldığı için kısa bir sürede, bak 60 yıllık bir mazisi olan Çok bir kısa, ülkeden 60 yıl yani. bahsediyoruz. Yani Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi oluyor. 60 yıllık bir ülke ve bu duruma gelmiş. Abi sen 1/3'üne şahit oldun değil mi bu arada, yani ülkenin? İşte ben 23 sene falan oldu yani. Peki sen nasıl duydun abi burayı? Nasıl? Yani bir insan Singapur'a neden gider abi? Bir insan Singapur'a nasıl gider? Yani geldiğinde bir şey biliyor muydun? İlk kapıyı kim açtı? Korkmadın mı? Ben ilk geldiğim hani Singapur diye bir ülke olduğunu bile bilmiyorduk Türkiye'deyken zamanında mesela. Kapalı çarşıda çalışıyordum. O zamanlar askerlik zamanı bitti. Bir tane müşterim geldi. İşte merhaba ben Singapur'dan. Öyle bir muhabbet ettik. Sonra ben askerliğimden önce benden devamlı mal almış. Sonra tekrardan ilgilendim falan derken arkadaş olduk. Yazışmaya başladık ve dedi ki ya dedi sen dedi işte Singapur'a gel bir ara tatile. Hem dedi burada
ortamı da görmüş oluruz. Öyle başladı benim hikayem. Çıktım, Singapur'a geldim bir 2 haftalık. O 2 hafta sürecinde sağ olsun gezdirdi beni ve onun yapmış olduğu işleri gördüm. O zamanlar da ben web dizaynda ve bilgisayar üzerinde biraz bir şeyler biliyordum. Baktım arkadaşım ufak işler yapmaya çalışıyor kendince. Dans okulu falan filan. Dedim ki neden ben sana bir web sayfası yapmayayım da hani böyle yardımcı oldum. Bir web sayfası yaptım. Sonra O zaman web sayfası yapıyorsun. Bayağı eski yani bu. tabii dediğin. ki şu an hazır şablonlarla Ha? yapılıyor ya, Evet, template'lerle. Her şey hazır mesela. Evet. Kod yazmıyorsun, bir şey yazmıyorsun. Tabii. O zamanlar çok farklı programlarla kendin yapıyordun o sayfaları. Onları yaptım. Sonra şey olduk ve tanıştık, ilişkimiz oldu ve hanımım oldu. Çocuğumun annesi Aa, oldu ben de sizinle beraber öğreniyorum bu arada. ve böyle bir şey oldu. Yani eşiniz Singapurlu. Singapur'da. Anladım. Ve hikayemiz öyle başlamıştı. Burada biz de işte bir iş ucundan tutup böyle devam ettik ve hayatımız burada geçmeye başladı ve burası evimiz oldu. Keşkelerin oldu mu abi hiç? Şimdi yurt dışına çıkan insanlar için genelde hep herkes aynı şeyi söyler. Bir sene sonra Türkiye'ye döneceğim. 2 sene sonra Türkiye'ye döneceğim. 3 sene sonra Türkiye'ye döneceğim. Tamam 5 sene sonra Türkiye'ye döneceğim. Hep izleyen 23 yıl arkadaşlar sonra. izleyen arkadaşlar da şimdi diyordur ya bak ben de öyle düşünüyorum falan diye. Evet. Genel benim bu piyasadaki arkadaşlarımla beraber hep duyduğum şeydir. 2 sene sonra gideceğim. Şimdi 2 sene dediğin süre gerçekten çok çabuk geçiyor. Yani burada zaman hızlı geçiyor. Böyle diye diye 23 sene geçmiş. Gitmiyor muyuz? Tabii ki. Senede 3-4 kere gitmeye çalışıyorum. Ailemi görüyorum falan. Bir şeyin farkına varıyorsun. Bir süre geçtikten sonra oradayken burayı özlüyorsun. Buradayken de orayı özlüyorsun. Buraya bir aitlik oluştu mu abi artık? Tabii ki. Yani mesela oraya gittiğinde buranın lokal yemeklerini özlüyorsun ve buradaki arkadaşlıklarını özlüyorsun. İnsan nasıl abi? Ben Burası karışık. Çinli, Yani Singapurlu çoğu hepsi. Malay ve Indian, Chinese, ondan sonra ekspatlar. expatlar ve karışık olan bir ülke Singapur. İnsanları nasıl? Benim gördüğüm insanları çalışıyor. Genelde ofis işleri, yüksek işler konumunda bölünülmüş. Yani herkes bir alanda profesyonelleşmiş. Beden gücü gerektiren şeylerde çalışıyor mu? Tabii Yok. ki çalışıyor ama geneli erkenden oldukları için sen ve benden bir adım öndelerdir her zaman. Devlet bunu sağlıyor mu, böyle bir imkan? Tabii kendi vatandaşına bakıyor. Şimdi mesela sağlıkta olsun, kendi vatandaşları onun için, devlet için çok önemli. Nasıl bir hak sağlıyor abi? Mesela ara ara devlet para verir vatandaşlarına. Elektriğine yardım eder. Durduk yere. Yani şimdi Yani mesela... seçim vaadi gibi bir şey mi yoksa? Hayır, seçim vaadi falan değil. Yani mesela sene içinde benim bu gördüklerim, sene içinde mesela devlet ara içinde der ki 3 aylık elektriğiniz şu miktardan şu miktar olacaktır diye. Devlet katkısı diyorlar buna, yardım ediyor. Yani elektrik faturan 200 geliyorsa 50 ödüyorsun mesela. Devlet katkısı Faturanda deyince ben yazıyor. tam devlete katkı sağlayacağızmış gibi anlıyorum Yok. ama. Devlet kendi vatandaşına yardımcı sağlıyor. oluyor. Bazı yıllar hani böyle bir zor dönem geçer ya mesela. O dönemlerde devlet evinde makinesi olmayan, elektronik alışverişi yapabilecek voucher verir vatandaşlarına. Mesela der ki $400 voucher verdim. Televizyon, makine vesaire şunları alabilirsin diye. Yani kupon gibi bir şey veriyor. Kupon gibi. Al bunu istediğin yerde kullan. Evet. Ve Evet, bilmiyordum. marketlerde kullanabileceğin kuponlar verir. Burada fakir olabilir mi? Ben mesela burada hiçbir evsiz göremedim. Singapur halkı fakir olması için ne yapması gerekiyor yani? Burada en fakir mahalleye gideyim dedim. Arkadaşlar dedi ki yani öyle çok bulamazsın. Aklındaki gibi bir zıtlık yok dedi hani. Fakirlik illaki her yerde vardır ama yani burada düzen konusunda devlet herkesin bir evi olsun diye 25 senelik taksitle devlet evi alabiliyorsun. Yani herkesin bir oturacak yeri olsun diye. Gücün yetmiyorsa satılmayan evlerin kalan evler diyorlar ona. Onları da eğer eligible'san yani alabilecek şeye uyuyorsan, kurallara uyuyorsan onu sana daha uyguna verebiliyor. Ama yok, o durumunda yoksa bazı seçilmiş yerlerde uygun fiyata sana ev kiralıyor. Yani evde kiralayabiliyorsun. Yani burada kendi vatandaşına benim gördüğüm bayağı bir şey sağlıyor. Pasaport da çok güçlü değil mi bu arada? Tabii. Pasaport. 196 ülkeye
dünyanın güçlü pasaportlarından biri. Evet. İkinci sıra olarak biliyorum. Dünyada herhalde 196 ülkeye vizesiz olarak gidebiliyor Singapur pasaportu. Evet. Yani çok ciddi bir rakam ve bir başarı hikayesi değil mi abi Singapur ya? Tabii ki. Çok güzel bir başarı hikayesi. Yani ülkenin history'sine, 60 senelik history'sine bakarsan yani gerçekten çok güzel bir başarıya erişilmiş. Bu ölçüde bazı yan ülkelere bakarsan buranın gelişmesiyle ve büyümesiyle bu kadar kısa sürede yollarının temizliğiyle, insanları bu bir arada yaşamalarını sağlaması, bir yerde kilisenin, caminin, temple'ın yan yana durabilmesini sağlayabilmek, insanların ibadetlerini yapabilmelerini saygı içerisinde sağlayabilmek çok güzel bir şey ve başarılmış burada. Yapan kişi şu an burada değil, oğlu devam ediyordu. Şimdi başka kişiler, devlet insanları devam ediyor ve onlar da o çizgide gidiyorlar. Onun için hani halkın zorluk çekmemesi için birçok şey düşünülmüş. Ama tabii bu bir şekil politika. Halkın bir şeyi memnundur, bir şeyi memnun değildir. Hani ama İnternette de böyle dediğin gibi yazıyor yani. Birisi bu sistemin çok kurallı olduğu ve diktatör olarak adlandırıyor. Ötekisi Tabii. aynı kuralı ya ben diyor kendimi değerli hissediyorum ve bu mevcut düzenden mutluyum diyor. Bu dünyanın neresine gidersek gidelim aynı yani. Hani evet. bir taraf her zaman memnun olacak, bir taraf her zaman memnun olmayacak. Ben genelde gittiğim ülkelerde abi böyle diyordum ki işte diyelim Kamboçya'ya gittim veya da Tayland'a gittim. Oradaki işte esnaflarla sohbet ettiğim zaman diyorum abi 5 yıl sonrası ne görüyorsun diyorum ülkenin. Hani çünkü siz hep burada sahadasınız. Yani çok da güzel bir ortamları var. Böyle hep kakara kekiri, arkadaş çevresi çok güzel, çay hep var. Böyle olunca da sen çok güzel bir kaldırım analizi yapabilecek bir pozisyondasın abi. Bir de 23 yıllık bir şey var. Evet. Buradaki devlet erkamına da dirsek bağını var. Hani tanıyorsun, ediyorsun. O yüzden ben sana 5 demeyeceğim. Ben sana buranın 20 yıl sonra, 10 yıl sonra, 30 yıl sonraki bu gibi devletlerde planlar bence 50 yıllık falan yapılıyordur herhalde. Ne görüyorsun abi Singapur'un geleceğini? Singapur gelecekte dünyanın neresinde olacak? Bana göre Singapur gittikçe büyüyecek bir ülke. Alanın da ufak olduğu için şimdi deniz doldurma işlemleri yapıyorlar diye biliyorum. Yani Evet, ben de okudum aynı şekilde. deniz doldurmayla mesela büyümeye gidiyor. Yani benim görüşüm hani büyümeye gidecektir. Malezya ile şu an yıllardır bu ilişkiler sağlanıyor. Ama biraz zor, biraz kolay gidip geliniyor. İlerleyen zamanlarda tren yapılıyor şu an. Singapur'dan Malezya'ya geçişler kolaylaştırılacak falan. Ülke açılacak diye düşünüyorum. Biraz daha böyle büyüyecek ve daha iyi yerlere gelecek düşüncesindeyim ben. Ama tabii ki insanlar da değişecek düşüncesindeyim. Çünkü buradaki görmüş olduğum kendi insanları çok fazla çocuk yapma taraftarı değiller görüntüsünde. Sebebi var mı bunlar? Ya şimdi belki hani bakma şeyi olabilir. Belki yeni nesil farklı düşünüyor. Hayatımı yaşayacağım olabilir. Bu sadece burada değil, genel dünyada da bu düşüş yaşıyor zannedersem. Çocuk yapma olayı. Devlet onun için işte bazen teşvikler veriyor. Mesela çocuk parası falan diye. Eğer düşüş olursa insanlıkta bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Yani açılacaktır ve bir karışım olacağını düşünüyorum burada. Onun haricinde bu şeyde giderlerse ülkenin büyüyeceğini düşünüyorum yani. Çok ilginç bu arada. Yani savaşsız, kavgasız, gürültüsüz Singapur şu anda toprak ediniyor. Singapur yani denizi doldurarak genişliyor. %25 oranında bir genişleme sağlanmış ve benim indiğim havalimanı veyahut da bugün gördüğümüz işte Garden Bay'ler o taraflar hep doldurma üzerine yapılan ama içine girdiğiniz zaman da kendinizi bir ormanda hissedeceğiniz yerler. Müthiş planlı, programlı. Yani muhakkak 50 yıl planları, 100 yıl planları vardır. Burada sıkılıyor musun abi? Bu ortamımız olmasa sıkılıyorsun, evet. Çünkü hani şimdi biz birçok yeri gezdiğimiz için, gördüğümüz için sıkılıyorsun. Niye sıkılıyorsun? Kıyasladığın için. Şimdi mesela bir Eminönü yok ki inesin oradan bota binesin, karşıya geçesin, şöyle bir deniz havası alasın falan diye. Veya bir arkadaşını arayıp sahile inip, hava da genelde burada sıcak. Ama Türkiye'de mesela bir kışı yaşıyorsun, bir şey yaşıyorsun. Onları özlüyorsun.
Onun için sıkılıyor musun? Bazen sıkıldığımız oluyor. Ama birbirimizle uğraştığımız için onu arıyor, çaya gel, kahveye gel falan. Evet, evet. Tam öyle bir atmosfer. Tam Genelde de buradayız. Yani eve gidiyoruz mesela ama genelde de dükkanda geçiyor ömrümüz. Arkadaşlarla muhabbetimiz, görüyorsun yemeğimizi beraber yiyoruz. Evet, evet. Ondan sonra o tatlı getiriyor, o çay getiriyor. aynı dili konuşabilmek güzel orada. O da Aynı çok duyguyu güzel. paylaşabilmek. Bir de abilerimiz de hepsi şen şakrak. Buradaki çalışanlar da. Yani şey açısından soracaktım abi. Senin burada alışamadığın bir şey olmuş muydu? İlk başta zorlandığın bir şey olmuş muydu? Buranın havası başta çok sıkıyordu. Alışıyorsun ona. Ekmek olmaması Yok mu ekmek? şu an var. Önceden Ha. ekmek yoktu yani. Nasıl bir şey yiyorlardı böyle? Ekmekler tatlıydı. Okey. Yani şekerli ekmek oluyordu. Ama şimdi biraz daha gelişti. Türk restoranları var. Ekmekler var. Kahvaltı kültürünün çok farklı olması. Kahvaltıda mesela bir tane tavuk, pilav, kuru balık. Nasilomak diyorlar mesela ona. Kahvaltıda o olurdu. Veya başka bir şey olurdu böyle. Acayip olurdum ben. Şimdi kendimiz yapıyoruz kahvaltımızı, her şeyimizi. Biraz daha iyi oldu. Biraz daha Türkiye'den peynir, zeytin vesaire ürünleri getirebilmek biraz daha kolaylaştı. Uzak olması biraz da belki hani Türkiye'ye yakın olması, ailen vesaire daha kolay olur şeyi düşüncesi. Şimdi uçuyorsun 10 saat. Bir de herhalde yaşlanıyor muyuz nedir? Değilsin Uçunca abi daha ya. şey o yorgunluğu hissediyorsun artık. Önce havalimanında böyle koşarak giderdin bir zevkle. Şimdi biraz yorulacağını düşünüyorsun. İndiğinde böyle 10 saat uçacağını düşünüyorsun. Evet, biraz gözde büyüyor. Biraz gözde büyüyor yani. Evet. Her gittiğim ülkenin bir balonu vardır abi böyle. Hani ne derler? Mit mi derler böyle. Ya Singapur'u şöyle biliyorlar ama Singapur'un doğrusu bu. Singapur hakkında şunu söylüyorlar ama Singapur'da bu diyebileceğim bir şeyler var mı? Şimdi burayı çok korkutucu gösterenler var. Yani kurallar şöyle aman bu falan diye. Ama genel yaşantı içinde normal insan olarak yaşarsan çok muhteşem. Yani yanlış tanıtım oluyor. İlk başta kuralları atmak. Biraz dikkat çekiyor mu? Tabii o çok dikkat şey yapılıyor. Onun haricinde de bazen şey tanıtılıyor. Mesela diyorlar ki ya oraya gittiğinde çok zengin bir ülke. Yani burada ağaçtan şey toplamıyorsun. Sonuçta gene geldiğinde çalışıyorsun. Bir şeyler verebilirsen o da sana bir şeyler vermiş oluyor. Yani emek harcaman gerekiyor. Bir ustalığı olan bir kişi buraya gelip burada bir yaşam kurabilir mi abi? Şimdi ustalığına bağlı. Bir tane amca gelmişti. O birkaç YouTuber arkadaşın Gazına yanlış gelerek mi? anladığı gazına gelerek Ah Evet. YouTuber'lar. işte sokağa mangal atmışlar. Herkes günde $6.000 yapıyor. Sen de düşünsene bir mangal at köşeye yap parayı. Öyle bir şey yok. Şimdi öyle bir şey yok. Çok önemli bir noktaya değindin abi. Yani, Şimdi ciddileri konuşmak lazım. Evet. Şimdi ustalık. Dayı gelmişti 55-60 yaşında. İngilizce yok. Ben de otobüs kullanırım, kamyon kullanırım. İnşaatlarda, kamyonetlerde kamyon kullanırım. Tamam ne güzel. Ne arıyorsun dayı? İş bulacağım burada. Dedim tamam da dayı İngilizce yok. Yanıma dedi bir Türk versinler. O çevirir dedi. Oo, Ben de kamyonu kullanırım. kafada plan var yani, program var. Dedim Aha, o zaman iki amcacığım kişiye falan. maaş verecek firma. Evet. Dedim ki ya dayı olur böyle şey. Niye olmasın dedi ya. Ben de kamyonu kullanırım. Sen de dedi yanıma gelirsin dedi. Sen dedi çevirirsin dedi. Sen git dersin giderim, dur dersin dururum dedi. Hadi ya. Ve buna inanarak geliyor yani. Ya böyle yani adama böyle sarılasım geliyor tamam mı? Böyle Evet. tertemiz kalp. Toprak kokuyor. şey. Evet. Yani dedim dayı olur mu? Sonra sen dedi yardım etmek istemiyorsun dedi. Bak dedim ki ya şimdi kızıyorsun ama ben dedim ne yapabilirim? Yani kimse işini bırakıp senin arkana takılıp sana çeviri yapamaz ki. Evet. Adam diyecek ki al bunu götür oraya dök. Ondan sonra oradakini buraya al. Ya bir şeyleri şey yap. Olmadı. Dayı kaldı bir süre. Sonra gitti. Bir de burada oteller falan kalmak çok pahalı. Sonra bazı arkadaşlar geldi. Öyle iş arayan. Yani buraya geleceksen veya başka bir ülkeye gideceksen bir iş üzerinde usta olman lazım. Yani ya web designer olursun güzel böyle yaratıcı olursun bir şey. Ya da ressam olursun. Ya da çok iyi bir kameraman olursun. Gelirsin burada fotoğraflar çekersin. Videolar edit yaparsın.
Derler ki ya bu adam sanatkar. Sana pas almaya çalışır insanlar. Ya çok iyi bir şef olursun. Gelirsin burada iş bulursun. O gelip mesela burada çok güzel işler yapabilirler. Yani sadece elinde olan bileziğin değerini bilmek. Evet. Yani Artık yaşamışsınız ve ben gözlemlediğim kadarıyla Mehmet abi artık genç arkadaşların falan elinden tutma aşamasında ve onlara diyor ki yani bak kardeşim sen bunu bu yüzden böyle yaparsan böyle olur, şöyle yaparsan şöyle olur. Burada bir 25 yıllık bir tecrübe var. Kullanmak, kullanmamak senin elinde, sana ait olan bir şey. Özellikle karanlık yerler var. İnsanların dediğin gibi gözünü karartarak geldiği noktalarda sen de yok kardeşim bu iş böyle böyle. Bu işin aslı bu. tabii ki. Yani işin doğrusunu bilmek. Ben gidiyorum bir yere, orada iş bulacağım, iş var, herkes kolaylıkla iş buluyor düşüncesiyle kimse çıkıp gelmesin. Önce kendi elindeki bileziğe güvensin. Bir şeyin başarıyı getireceğini düşünüyorum. İşini severek yapacaksın. Bir de satış sonrası vereceğin müşteri servisi. Finalimiz. Arkadaşlar, Singapur'a gelirseniz Grand Bazaar'a çay içmeye, kahve içmeye her zaman gelebilirsiniz. Kapımız herkese açık. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.